Merhaba, ben Fatih ve bugün rakamların ötesine geçip son yıllarda küresel dengeleri değiştiren gelişmelerin metal fiyatlarına nasıl yansıdığını birlikte anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Donald Trump'ın ikinci dönemiyle Amerikan dış politikası daha sert ve daha görünür hale geldi. Ancak bu değişimin temellerinin sanılanın aksine Joe Biden döneminde de atıldığını görüyoruz. Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'nın güvenlik enerji ve ekonomik maliyetlerle büyük ölçüde baş başa kalması, Amerika'nın müttefikleriyle ilişkisinde yeni bir döneme girildiğini gösteriyor ve bu kırılma bugün altından bakıra, nikelden alüminyuma kadar uzanan fiyat hareketlerinin arka planını oluşturuyor. Çok kutuplu bir dünyaya giriyoruz. Amerika, Çin ve Rusya. Ve bu aktörlerin ortak bir refleksi var. Stratejik metalleri mümkün olduğunca kendi sınırları içinde tutmak. Çünkü küresel ticaret aksadığında para değil, üretim ayakta kalıyor. Bu çerçevede özellikle gümüş dikkat çekici bir örnek. Yıllar boyunca gümüş fiyatı büyük ölçüde fiziksel piyasadan kopuk şekilde vadeli işlemler ve türev ürünler üzerinden fiyatlandı. Bu da onu sanayi metali olmasına rağmen finansal bir varlık gibi baskı altında tuttu hala. Ancak bugün tablo değişiyor. Artan sanayi talebi, jeopolitik kırılmalar ve rezerv tercihlerindeki kayma, gümüşün bu finansal kontrol çerçevesinden yavaş yavaş çıktığını gösteriyor. Yani artık fiyatı kağıt kontratlar değil, gerçek ihtiyaç belirlemeye başlıyor. Dikkat ederseniz çok kutuplu dünya düzeninden bahsederken Avrupa'yı özellikle saymadım. Bunun nedeni Avrupa'nın 2022 yılında stratejik ölçekte büyük bir kırılma yaşayarak en büyük enerji tedarikçisi olan Rusya ile bağlarını koparması ve bu güç mücadelesinde ciddi biçimde geriye düşmüş olması. Amerika askeri ve silah desteği sağlamış olsa da bu desteğin bedelinin daha sonra Trump vasıtasıyla Ukrayna'dan talep edildiğini de gördük. Ortaya çıkan yüksek enerji ve üretim maliyetleriyle Avrupa büyük ölçüde baş başa bırakıldı. Bu süreç uzun vadede potansiyel bir rakibin daha yolun başındayken zayıflatılması anlamına geliyor. Aslında Trump ilk döneminde Avrupa'yı, özellikle de Almanya'yı uyarmıştı. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers. It has been the formal policy of our country since President Monroe that we reject the interference of foreign nations in this hemisphere and in our own affairs. Avrupa, Trump'ın söylemlerinin bir retorikten ibaret olmadığını ancak zamanla fark etmeye başladı. Oysa Avrupa gibi köklü devletlerin oluşturduğu bir yapının bu süreci hala yalnızca Trump'ın kişisel planları ya da öngörülemezliği üzerinden okuması ciddi bir stratejik körlüğe işaret ediyor. Donald Trump başlı başına bir planın mimarı değil, daha çok uzun süredir şekillenen bir stratejinin uygulayıcı yüzü. Amerika'nın atması gereken ve siyasi olarak kirli sayılabilecek bazı adımlar vardı. Bunların Joe Biden ya da Barack Obama gibi demokrat figürler üzerinden atılması zordu. Nitekim Ukrayna Savaşı Biden döneminde başladı ve bu sürecin önceki dönemlerle bağlantılı olduğu bugün daha net görülebiliyor. Avrupa ise bu sürekliliği zamanında okuyamadı. Avrupa'ya sonradan tekrar değineceğiz. Amerika'ya dönelim. Bugün gelinen noktada Amerika'nın izlediği çizgi özünde Hamiltoncu sanayi politikalarına geri dönüşü ifade ediyor. Devlet stratejik sektörlerde üretimi ülke içine çekmek için tarifeleri aktif bir politika aracı olarak kullanıyor. Amaç küresel ticareti tamamen durdurmak değil. Dışarıda üretilen malların Amerika pazarına girişini yapısal olarak daha pahalı hale getirmek. Bu yaklaşım şirketlere net bir mesaj veriyor. ABD pazarına erişmek isteyenler artık düşük maliyetli dış üretime eskisi kadar güvenemez. Sonuç olarak üretim kararları yeniden şekillenirken sanayiye dayalı metaller için talep kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde kalıcı bir zemine oturuyor. İşte bu noktada metaller sadece birer emtia olmaktan çıkıyor. Üretimi ülke içine çekmeye çalışan her ülke için ortak bir gerçek var. Üretim olmadan sanayi, sanayi olmadan da metal olmaz. Bu da bizi fiilen yeni bir rekabet alanına getiriyor.
Bugün yaşanan şey tankla topla değil, bakır, alüminyum, nikel ve nadir metaller üzerinden yürüyen bir kapasite savaşı. Ülkeler gelecekte üretimin aksamaması için bu metallere erişimi güvence altına almaya çalışıyor. Yani fiyatlardaki hareket yalnızca arz talep dengesi değil, devletlerin üretim kabiliyeti için verdiği stratejik bir mücadeleyi yansıtıyor. Metaller bazında geleneksel piyasa kurallarının çalışmadığı bir döneme girmiş durumdayız. Klasik temel analiz, arz-talep dengesi, stok verileri ya da geçmiş döngüler üzerinden okuma yapar. Ancak bugün fiyatları belirleyen şey grafikler değil, jeopolitik kararlar, devlet politikaları ve stratejik öncelikler. Bu nedenle geçmiş fiyat hareketlerine bakarak daha önce buradan dönmüştü demek giderek anlamını yitiriyor. Çünkü bu piyasada artık tekrar eden döngüler değil, tek yönlü ve yapısal kırılmalar var. Metallerde yaşanan hareketi anlamak için geçmişe değil, devletlerin geleceğe dair neyi güvence altına almaya çalıştığına bakmak gerekiyor. Gümüş bu yeni dönemin en net örneklerinden biri. Teknik analiz göstergelerinin aylarca aşırı alım bölgelerinde kalması klasik anlamda hiçbir anlam üretmiyor. Normal şartlarda düzeltme gelmesi gerekir denilen seviyeler defalarca çalışmıyor. Çünkü fiyat artık teknik dengelerle değil, fiziksel ihtiyaçlarla ve devletlerin stratejik hedefleriyle şekilleniyor. Kısacası büyük güçler kendilerine 10 yıllarca yetecek emtiayı toplamak için birbirleriyle yarışıyor. Çin bugün küresel güneş paneli üretiminin yaklaşık %80 ile %85'ini tek başına gerçekleştiriyor ve bu panellerin her birinde iletkenliği ve verimliliği nedeniyle gümüş vazgeçilmez bir girdi. Yani Çin'in enerji dönüşümü doğrudan gümüş talebi anlamına geliyor. Bununla da sınırlı değil. Nükleer santrallerde kontrol sistemleri, elektrik kontakları, güvenlik ve iletim altyapısında kullanılıyor. Kısacası gümüşçe yeşil enerji ile temel enerji üretimi arasında kalan her altyapının ortak metali haline gelmiş durumda. Bu da gümüş talebinin konjonktürel değil, yapısal olduğunu gösteriyor. Şimdi bir de Elon Musk'ın Davos'ta Larry Fink'le yaptığı söyleşiye göz atalım. It's a no-brainer for building AI, solar-powered AI data centers in space, because as you mentioned, it's also very cold in space. If you're in the shadow, then it's very cold in space, just 3 degrees Kelvin. So you have solar panels facing the sun, and then a radiator that's pointed away from the sun, so it has no sun incidence, and then it's just cooling. It's a very efficient cooling system. So net effect is that the lowest cost place to put AI will be space, and that'll be true within 2 years, maybe three at the latest. Uzayda kurulması planlanan güneş enerjisi destekli veri merkezlerinden bahsediyor. Yani bir tarafta Çin yeryüzünü güneş panelleriyle donatarak enerji üretimini ölçeklerken, diğer tarafta Amerika yapay zeka ve veri merkezlerini güneş enerjisiyle besleyerek uzaya taşıma fikrini masaya koyuyor. Bu tabloya baktığımda gümüş için yukarı yönlü potansiyelin hala güçlü olduğunu düşünüyorum. Ancak altını çizmem gereken önemli bir nokta var. Bu videoda paylaştıklarım tamamıyla benim kişisel görüşlerimdir. Piyasalarda her zaman geri çekilmeler ve düzeltmeler olacaktır. Ayrıca alternatif iletken malzemelerin keşfi, nanoteknolojideki gelişmeler veya gümüş yerine farklı materyallerin kullanılması durumunda bu denge tersine dönebilir. Bu nedenle hiçbir finansal enstrümana kendi mali durumunuzu riske atacak ölçüde yatırım yapmamanız gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bu gibi içeriklere devam edebilmem için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.